Bir adam vardı. Geceleri hareket ederdi. Gündüzleri görünmezdi. Hedefine ulaştığında ne ses çıkardı, ne iz bırakırdı. Ve ölümü sanki kader gibi görünürdü. Bu adam bir efsane miydi? Bir mit miydi? Yoksa gerçek bir silah mıydı? Şunu söyleyeyim, bu örgütün adı bugün hala dünya dillerinde yaşıyor. Assassin kelimesini duydunuz mu hiç? İngilizce'de suikastçı demek. İspanyolca'da, Fransızca'da, Almanca'da aynı. Ve bu kelime doğrudan bizden onlara geçti. Arapçadan İtalyanca'ya ve oradan da tüm diğer Batı dillerine. Haşhaşiler. Orta Çağ'ın en gizemli, en korkulan ve en yanlış anlaşılmış örgütüydüler. Ve bugün size hem efsaneyi hem de gerçeği anlatacağım. Çünkü ikisi birbirinden çok farklıydı. Önce şunu konuşalım. Bu isim nasıl çıktı ortaya? Haşhaşin. Arapça bir kelimeydi ve 3 farklı hikaye vardı bu ismin kökeni hakkında. Birinci hikaye şuydu. Örgüt mensupları esrar yani haşhaş kullanırdı. Bu yüzden onlara haşhaşin denildi. Bu hikayeyi Marco Polo anlattı. Batılı kaynakların büyük çoğunluğu bu versiyonu benimsedi. İkinci hikaye. Kelime esas kökünden geliyordu. Yani kökü olanlar temel sahipleri anlamındaydı. Örgütün dini ve felsefi temeline vurgu yapan bir isimdi. Üçüncü hikaye ise çok daha basitti. Düşmanlar tarafından aşağılamak için kullanılan bir lakaptı. Tıpkı tarihte pek çok grubun başkalarının ağzından çıkan bir hakaretle anılması gibi. Hangi hikaye doğruydu? Akademisyenler hala tartışıyor. Ama şunu biliyoruz. Marco Polo'nun esrar hikayesi büyük ihtimalle abartılmış ya da tamamen uydurulmuştu. Çünkü o dönem İslam dünyasında haşhaş kullanımı hem dinen hem de kültürel olarak büyük bir sorun sayılırdı. Ve bu örgüt kendini son derece disiplinli bir dini yapı olarak tanımlıyordu. Yine de assassin kelimesi dünyanın dört bir yanına yayıldı ve bugün hala suikastçı anlamına geliyor. Bu bile başlı başına ilginç bir tarih dersi. 11. yüzyıldı. İslam dünyası büyük bir kaos içindeydi. Bir tarafta Sünni Abbasi halifeliği ve onun gücünü kullanan Selçuklu Türkleri vardı. Öte tarafta Şii Fatımi halifeliği ve bu iki büyük güç arasında sıkışıp kalmış milyonlarca insan. İşte tam bu ortamda bir adam sahneye çıktı. Hasani Sabbah. Hasan kimdi? Büyük bir zekaya sahip, son derece iyi eğitim almış bir din adamı ve politikacıydı. İsmaili Şia geleneğine mensuptu ve dönemin en güçlü zihinlerinden biriydi. Hasan, Selçuklu baskısına karşı savaşmanın geleneksel yollarla mümkün olmadığını görmüştü. Açık savaşta yenilirdiniz. Ordunuz yoktu, kaynağınız yoktu. Peki ne yaparsınız? Sistemi farklı oynarsınız. 1090 yılında Hasan, İran'ın kuzeyinde Elbuz Dağları'nın içindeki Alamut Kalesi'ni ele geçirdi. Neredeyse 180 metre yükseklikte uçurumların arasında bir kaleydi. Fethetmek neredeyse imkansızdı ve buradan yeni bir şey inşa etti. Nizari İsmaili Devleti. Küçük bir devletti ama son derece etkili bir stratejiyle yönetilen bir devletti. Sistemi şöyleydi. Alamut merkezdi. Etrafında küçük kaleler vardı. Her kale bölgedeki bir üstü ve bu üsleri birbirine bağlayan sadık, eğitimli, ideolojik olarak derin bir örgütlenmeydi. Bu yapı 160 yılı aşkın süre ayakta kaldı. Hasani Sabbah hakkında söylenen pek çok şey vardı. Öldürme makinesi, karanlık bir akıl, şeytanın temsilcisi. Ama gerçek çok daha nüanslıydı. Hasan hayatı boyunca Alamut'tan ayrılmadı. Kaleye yerleştikten sonra 35 yıl boyunca dışarıya çıkmadı. Kendi odasından yönetti her şeyi. Odasında ne vardı? Kitaplar, yazılar, hesaplar. Hasan aynı zamanda bir matematikçiydi. Astronomiyle ilgileniyordu. Teoloji üzerine eserler yazmıştı. Disiplin konusunda ise katıydı.
Oğlunu haksız yere birini öldürdüğü için idam ettirdi. Başka bir oğlunu ise şarap içtiği için sürgüne gönderdi. Kendi çocuklarına bile ayrıcalık tanımadı. Bu adam bir katil değildi. Bir devlet kurucusuydu. Ama kurduğu devletin silahı suikastti ve bu silahı çok iyi kullandı. Selçuklu veziri Nizamülmülk, Halife el-Müstazhir'in yakınları, Haçlı komutanlar, rakip İslam önderleri. Hasan'ın fedailerinin listesi hem uzun hem de çarpıcıydı. Ama dikkat! Hasan hedef seçiminde son derece titizdi. Rastgele öldürmüyordu. Her suikastın bir mesajı vardı. Her ölüm siyasi bir hesabın parçasıydı. Hollywood size ne anlattı? Siyah giysili, çatılarda zıplayan görünmez adamlar. Gerçek çok daha ilginçti ve çok daha soğuktu. Fedailer yani feda edenler örgütün suikast birliğiydi. Ama bu insanlar körü körüne inanmış, uyuşturucu verilmiş zavallılar değildi. Eğitim yıllarca sürerdi. Din eğitimi alırlardı, felsefe okurlar, dil öğrenirlerdi. Hedef aldıkları bölgenin diline, kültürüne, gelenek ve göreneklerine hakim olurlardı. Bir fedai yıllarca bir şehirde yaşayabilirdi, normal bir vatandaş gibi. Esnaf, tacir, hizmetkar, kimliğini gizleyerek, sabırla bekleyerek ve gün geldiğinde harekete geçerdi. Önemli bir nokta, fedailer ölümden kaçmaya çalışmıyordu. Görevini tamamladıktan sonra yakalanmak ya da ölmek onlar için kabul edilebilirdi. Bu psikoloji, düşmanlarını korkutmak için son derece etkili bir araçtı. Ama işte burada Marco Polo devreye girdi ve her şeyi karıştırdı. Marco Polo'nun anlattığı şuydu: Hasan, fedailerini uyuşturucu vererek cennete götürürdü. Güzel bahçeler, güzel kadınlar, her türlü nimet. Sonra, bu cennete dönmek istiyorsan git ve öldür, derdi. Sorun şuydu, bu hikaye için somut hiçbir tarihsel kanıt yoktu. Marco Polo bunu kimden duymuştu? Nereden almıştı bu bilgiyi? Belli değildi. Büyük ihtimalle bu hikaye, örgütün düşmanları tarafından üretilmiş bir kara propagandaydı. Onlar uyuşturucu bağımlısı ve kandırılmış demek, onlarla mücadeleyi meşrulaştırmanın kolay yoluydu. Gerçek şuydu, fedailer ideolojik olarak motive olmuş insanlardı. Dini inançları ve siyasi amaçları için ölmeye hazırdılar. Bu, tarihte pek çok başka örnekte de gördüğümüz bir şeydi. Haşhaşiler yalnızca korkuyla değil, somut siyasi hedeflerle hareket ettiler. 1092 yılıydı. Selçuklu Sultanı Melikşah'ın başveziri Nizamülmülk bir törende bıçaklandı, öldü. Bu, örgütün ilk büyük suikastıydı ve tüm İslam dünyasına mesaj vermişti. Kimse güvende değildi. Haçlı seferleri döneminde Haşhaşiler çok daha karmaşık bir denklemin içine girdi. Hem Müslüman hem Haçlı liderler hedef alındı. Neden? Çünkü Haşhaşiler salt dini değil, tamamen siyasi bir mantıkla hareket ediyordu. Kim onların varlığını tehdit ediyorsa o hedefti. Kudüs kralı Konrad, Haşhaşiler tarafından öldürüldü. Suriye'deki Haçlı kontluklarının liderleri suikaste kurban gitti. Ama aynı zamanda Selahaddin Eyyubi'ye de birden fazla suikast girişiminde bulunuldu. Selahaddin sağ kurtuldu. Aralarında sonunda garip bir uzlaşma oldu. Selahaddin onlara dokunmadı, onlar da Selahaddin'i bıraktı. Siyasi bir dengeydi bu. Suriye kolu ise Masyaf Kalesi'nden yönetiliyordu. Lideri Reşidüddin Sinan'dı. Batı'da dağın şeyhi olarak tanınıyordu. Hristiyan Avrupa için bu örgüt hem korku hem de işbirliği kapısıydı. Bazı Haçlı liderler Haşhaşilerle anlaşma yaptı. Onlara haraç ödedi. Yani düşman değil, kiralanmış bir güçtü. Her büyük hikayenin bir sonu vardı. Haşhaşiler için son 1256 yılında geldi. Moğol komutan Hülagü Han, İlhanlı ordusunu batıya doğru sürdü. Hedeflerinden biri Alamut'tu. O güne kadar kimse Alamut'u fethedememişti. Dağlar, kayalıklar, stratejik konum. Ama Moğollar farklıydı.
Sayı üstünlükleri, mühendislik bilgileri ve zamanlamayı çok iyi kullandılar. Alamut'un lideri Rükneddin Hürşah uzun bir direnişin ardından teslim oldu. Kale düştü. Hülagü Han'ın askerleri binlerce el yazmasını yaktı. O büyük kütüphane yok edildi. Suriye kolu biraz daha direndi ama Memlük Sultanı Baybars, Masyaf başta olmak üzere bölgedeki Haşhaşi kalelerini teker teker aldı. 14. yüzyıla gelindiğinde örgüt siyasi bir güç olarak tamamen tarihe karışmıştı. Ama izleri kaldı. Hem kültürde, hem dilde, hem de tarihte. Şimdi bir adım geri çekilip bakalım. Neler yanlış anlatıldı? Birinci yanlış. Haşhaşiler rastgele öldürürdü. Hayır. Hedef seçimi son derece hesaplıydı. Her suikastin siyasi bir mantığı vardı. İkinci yanlış. Hepsi uyuşturucu bağımlısıydı ve kandırılmıştı. Hayır. Bu büyük ihtimalle propaganda amaçlı üretilmiş bir hikayeydi. Üçüncü yanlış. Tamamen karanlık, dini fanatizmle hareket eden bir örgüttü. Hayır. Hasani Sabbah ve ardılları son derece pragmatikti. Din bir araçtı, amaç değildi. Dördüncü yanlış. Sadece İslam dünyasını hedef aldılar. Hayır. Dini kimliğe bakmaksızın siyasi hesaba göre hedef seçildi. Peki neden bu kadar çok yanlış vardı? Çünkü tarih çoğunlukla kazananlar tarafından yazıldı. Haşhaşileri anlatan kaynakların büyük çoğunluğu ya düşmanlarının kaleminden çıkmıştı ya da onları tanımayan seyyahların gözünden aktarılmıştı. Örgütün kendi yazıları Alamut'un kütüphanesiyle birlikte yok edildi. Geriye kalan boşluğu yorum ve propaganda doldurdu. Bu, tarih okuryazarlığının tam da ortasında durulan bir örnekti. Kaynağa bak. Kim yazmış? Neden yazmış? Haşhaşiler siyasi güç olarak bitmişti. Ama bıraktıkları miras çok katmanlıydı. Dil mirası, asasin kelimesiydi, Arapça haşhaşinden doğdu. Haçlı seferleri aracılığıyla önce İtalyanca'ya assassino olarak geçti, oradan tüm Batı dillerine yayıldı. Yani bu kelime bizden onlara gitti. Bugün hala suikastçı anlamına geliyor. Siyasi strateji mirası. Küçük bir güç, varlığını çok daha büyük devletlere karşı asimetrik yöntemlerle nasıl korurdu? Haşhaşilerin bu soruya verdikleri cevap, tarih boyunca farklı örgütler tarafından incelendi. Kültürel miras, Assassin's Creed oyun serisi, onlarca roman, film, belgesel. Haşhaşiler, pop kültürünün kalıcı bir parçası oldu. Gerçeğiyle değil ama en azından adıyla. Ve Nizari İsmaili cemaati. Bugün dünya genelinde milyonlarca mensubu var. Ahan liderliğinde modern, reformcu bir topluluk olarak varlığını sürdürüyor. Orta Çağ'ın o dağ kalesinden bugüne uzanan doğrudan bir hat. Haşhaşiler ne iyiydi ne de kötüydü. En azından bu kadar basit değildi. Bir yanda siyasi suikastlar, ölümler ve korku vardı. Bunlar gerçekti. Öte yanda varlığını devasa imparatorluklara karşı 160 yıl koruyan küçük bir topluluk vardı. Kendi hukuku, kendi eğitim sistemi, kendi siyasi yapısı olan bir devletti. Ve hepsinin ötesinde tarihin onlar hakkında anlattığı hikaye büyük ölçüde düşmanlarının kaleminden çıkmıştı. Kendi sesleri yok edilmişti. Geriye kalan boşluğu başkaları doldurdu. Bu bize ne öğretiyor? Bir hikayeyi duyduğunuzda kim anlatıyor sorusunu sorun. Haşhaşiler hakkında bir Haçlı kronik mi okuyorsunuz, Selçuklu bir tarihçi mi yoksa örgütün kendi kaynaklarından mı? Tarih, bakış açısının ürünüdür ve bu kural Haşhaşiler için geçerliyse başka hangi hikayeler için de geçerlidir? Düşünün. Bu videoyu beğendiyseniz ve tarihin gizlenen yüzlerini merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda yine çok bilinen ama az anlaşılan bir hikayeyi ele alıyoruz. Yorumlarda bize yazın. Haşhaşiler hakkında bugün öğrendiğiniz en şaşırtıcı şey neydi?
Görüşmek üzere.